Evet, canlı yayındayız. Canlı yayındayız dostlar. Sevgili Onur Akay'la, ünlü sanatçı ve magazin yazarı Onur Akay'la birlikteyiz bir kez daha. Sevgili Onur Akay, hoş geldin canlı yayınıma. Hoş bulduk Bilal abicim. Senin gibi usta, duayen bir gazetenin yayınında olmak çok güzel. Ben de tüm Bilal Özcan TV'yi sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. İnşallah keyifli bir canlı yayın yaşayacağız. İnşallah, inşallah. Bugün gündem yine çok yoğun sevgili Onur Akay. Başlayalım mı? Evet, Yıldız Tilbe'den başlayalım. Yıldız Tilbe başlayalım tabii. senin de sevdiğini biliyorum Yıldız Tilbe'yi. Tilbe'yi sevmeyen yok. Son derece başarılı bir müzik insanı. Hayatımızda Tabii. 30 yıldır yaptığı müziklerle, şarkılarla 30 yıldır hayatımızda Yıldız Tilbe. Muhabir arkadaşlar dün sahne aldığı yerde kendisiyle sahne öncesi röportaj yapıyorlar. Hayatınızın film olmasını ister misiniz diye soruyorlar. Cevabı şöyle: asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadı kimse. Öldükten sonra asla kimse ifade edemez. Buradan da yasaklıyorum dedi. Sence neden böyle düşünmüş olabilir Yıldız Tilbe? Kimlere kızmış olabilir? Ne diyorsun? Bilal abicim, Yıldız Tilbe'de her zaman vardı böyle şeyler. Yani halkın gönlünde taht kurmuş, milyon ilgilisi. Yıldız Tilbe bir sanatçı. Evet, Çünkü üretiyor. Güzel şarkılara imza attı. Milyonların diline düştü. Hala düşmeye devam ediyor. Yaptığı besteler. Birçok kişiyi de eden besteleri var. Yani onun şarkılarıyla albümler yapan. evet. Tabii böyle nedense yanlış anlaşılan, dışlanan ve tek başına hissettiğini biliyorum ben kendisini. Hep böyle bir e, düşüncelere sahip her zaman. Yani hani o böyle sahnede de bilirsiniz asi kız imajı vardır onun. Ama onun altında bir yalnızlık, kırılganlık var. Derin bir şekilde hem de. E, Hayatını işte kimse anlamıyor diyor herhalde kendisine. Artık nasıl söylüyor bilmiyorum ama hayatını kimse anlamayacağını düşünüyor bence. Onun yaşadığı tarzı anlamayacak, yanlış anlayacaklarını ifade ediyor, düşünüyor daha doğrusu. Ve de bunun aslında tabii herkes de isteyecek diye bir şey yok. İstemeyecek kişiler de vardır hayatında, eminim. O da saygı duymak lazım ama şimdi de düşünmek lazım bence Bilal abicim. Acaba Allah gecinden versin, sağlıklı uzun ömürler versin. Herkes bir gün vefat ediyor. Yıldız Tilbe de vefat ettikten sonra bu açıklaması vasiyet sayılacak mı? Bence sayılmayacak. Yani, ve bunu ben bugün canlı yayınımızda konuşacağım. Bilal abicim, bir avukat dostuma da sordum. Evet. Ne dedi? Kesinlikle vasiyet sayılmıyor mu? Hatta not da aldım bana söylediğini. Türk Medeni Kanunu'na göre bir vasiyetname yazılı, tarihli ve imzalı olmalıdır diyor. Varisler para için filme izin verebilir diyor. Film şirketleri mutlaka teklifte bulunur diyor. Yani bazı şeyler de not aldım. Onlara gerek yok ama ancak diyor ile karşılaşan varisler olabilir diyor. Bu hatırlatılır diyor. Tabii ki hatırlatılır ama Yıldız Tilbe'nin bu olarak bağlayıcı bir vasiyet değilmiş Bilal abicim. Yapılabilir filmi yine. Yine yapılabilir. Evet. Bir kırıklığı var, bir kırgınlığı var birilerine karşı ama bu şeyden bence yani yaratıcı insanlarda, sanatçılarda böyle agresif durum, hafif de Evet. depresif, hafif de böyle
oluyor. Çevresine peşin hükümlü kırılganlık olabiliyor. Benim kıymetimi tam anlamıyorlar diye. Şimdi Yıldız Tilbe'nin Tabii, kıymeti anlaşılmıyorsa hiç kimsenin kıymeti anlaşılmıyor o zaman. anlaşılıyor. Anlaşılmaz olur mu Yıldız Tilbe'nin değeri? Hayranları çıldırıyor onun için ve bunu belli ediyorlar. Kendisine her fırsatta ulaşanlar sosyal medyadan filan yorumlarda, mesajlarda, o Twitter'da filan dile getiriyorlar. Sevgililerine mi kırgın acaba? Patronlarına mı kırgın? Bunu keşke böyle bir şey yapsa, biraz daha açsa bu konuyu da anlatsak. Ya ben üzerime alınırım. Sana Ben üzerime tabii alınırım. Bilal abicim. Sen alınır mısın? Sen üzdün mü Yıldız'ı? Sen hiç üzdün mü Yıldız'ı? Kesinlikle Üzmedin. e, bazen bazı haberlerle ilgili böyle yazdığı şeyler olmuştu. Evet, Fakat ben üzmedim. Çok değer veririm Yıldız Tilbe'ye. evet, Ama sanatçılar uç noktalarda yaşar bile. Bence Sezen Aksu bile hayatının film olmasını istemiyordur. Tam olarak yazılmasını eminim yani. Bilmiyorum ama hiç. Yıldız Tilbe e, uç noktalarda yaşayan özel hayatı, kimsenin bilmediği hayatı var, evet, bilinenler var. İşte birçok şeyler yapılır biliyorsunuz. Ve hala da e, devam ediyor. Aşk hayatında olsun, e, yani özel hayatında olsun. Belki onların bu kadar e, yani öne geçmesini, bilinmesini istemiyor. Şarkılarımla kalayım diyor. Bazı sanatçılar, yaratıcı kişiler eserleriyle kalmak isterler daha. evet. Yıldız Tilbe, yani ben onun bir hayranı olsam ve bilmesem çok fazla onunla ilgili, onun hayatıyla ilgili ayrıntıları çok merak ederim ve bunu bir belgesel, bir sinema filmi, yani bir seyretmek isterim. Çok iyi çekilmiş, çok iyi yazılmış, kurgulanmış. Tabii herkes. Sezen Aksu da öyle. Sezen Aksu dedin demin, aman yani genç nesillere anlatılsın bu başarının altında yatan gerçekler. Nasıl yazılmış o şarkılar, bestelenmiş. Hem Sezen Aksu için hem Yıldız Tilbe için. Yani Bence belgesel de belgesel ister. Sadece sanat kariyerini gösterecek belgeselleri isterler. Özel hayatlarında ikisinin de kimsenin bilmediği çok başka şeyler de var. mutlaka, ama şimdi bak başka bir şey. O zaman sana şunu söylerim. Bakalım ne diyeceksin. Şimdi Sezen Aksu'nun üretiminde yaşadığı sevgilerin, aşkların da çok büyük katkısı olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyoruz. Tabii. Onunla Tunç'la mesela. Sonra o trafik kazasında vefat eden o genç çocuk kimdi o? Motosiklet kazasında Demet Akbağ'ın arabasından Uzay. uzayla yani Uzay. tabii bunlar yaşanan ilişkiler, aşk ilişkileriyle bu besteler ortaya çıktı. Bu sözler Tabii. yazıldı. Aldatan, ihanet eden, çekip giden, aşkına karşılık vermeyen sevgiliye yazılmış sözler, besteler. Sezen Aksu'ya çok aşık olan müzik insanı Onno Tunç'un Sezen Aksu'nun yazdığı şarkıya besteyle hayat vermesi ve onu bir şey gibi oya inci tanesi gibi böyle işlemesi, nakış gibi ne diyorsunuz ona, şeyde ne yapıyorsun, aranje yaparken Sezen Arancı. beğensin diye, Sezen'e layık olsun diye şarkı, Onno Tunç'un yaptığı Sezen Aksu aranjelerinin üzerine daha böyle, bilmiyorum ama Türk pop müziğinde bak aradan kaç Tabii. sene geçti ama kolay Tabii. kolay Tabii. gelmiyor değil mi? Kesinlikle gelmiyor Bilal abicim. Çok haklısın tabii. İşte buralar da film olunca yani sinema filminde hayatı çekilince yana çıkıyor. Tabii her e, bilinen şarkıda o bilinen bazı isimlere medyada da yazılmış da değil. Çok tabii Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe için değil de bütün besteciler için söylüyorum.
çok farklı yazılmış şairlerde olsun hem bestecilerde olsun yazılmış şarkılar var. O aşkın bilinmesini istemeyen çok kişi var. Ben hep biliyorum. Ve de bu daha çok yaratıcı sanatçılarda görülüyor. İşte ondan dolayı da istemiyorlardır. Ama de tabii vardır. Daha çok yorumcular dikkat ederseniz. Bir bestesi sanat yani yorumcu olarak gelmiş kişilerin hayatı film yapılıyor ya da film yapımını yaşarken istiyorlar diyeyim. Daha doğru olacak Bilal abicim. Gerçek sanat ruhu taşıyanlarda çok başka şeyler, şiir yazılabiliyor, beste yapılabiliyor, şarkı yazılabilirim. Herkes biri Serenay Sarıkaya oynasın diyor herhalde hayatımda. Öyle de bir çıktı şimdi. Kime sorsalar bu soruyu? O zaman Serenay Sarıkaya. herkesi Serenay Sarıkaya oynarsa inandırıcılığı kalmaz. Herkesi oynarsa onu da bu oynadı, onu da oynadı. Onu da oynadı. Benim hayatımı da film yaparlarsa beni de Serenay Sarıkaya oynar. Saçlarım uzun nasıl olsa. Acaba Yıldız Tilbe mesela şunun bilinmesini ister mi, istemez mi? Çok oldu. 1990'lı yılların sonuydu zannedersem. Şöyle bir haber çıkmıştı. Yıldız Tilbe Bostancı'da oturuyordu o zaman. Evet. Yıldız Tilbe çok aşık oluyor. Ayrılıyor, bir şey oluyor. Ondan sonra iddia şu ki ilaç içiyor. İntihara teşebbüs ediyor ve Bostancı'da kayalıklar var sahilde. Yürüme yolu var Evet. orada şimdi. Bisiklet yolu, Tabii, yürüme tabii. yolu. Gidiyor orada kayalıkların üzerine uzanıyor. Böyle zaten kıyafeti falan pejmurde böyle hani normal öyle Yıldız Tilbe gibi değil. Ondan sonra uzanıyor ve orada ölüme yatıyor. Neden sonra birisi geliyor orada bunu kalk diyor, niye yatıyorsun burada diyor. Kalk diyor, dürtüyor mürtüyor filan. Sonra işte bakıyorlar ki kendinde değil, kim bu kadın, ambulans çağırın şu bu diye böyle hastane öyle ölümden kurtarılıyor mesela. Bu haber olmuştu yıllar önce. Acaba böyle şeyler ortaya çıkmasın, böyle şeylerin üzerine gidilmesin, özel hayat deşilmesin diye istemiyor olabilir değil Tabii. mi? Bu da olabilir. Bilal abicim zaten onu söylemek istiyorum. En başından bu yana ifade etmek istiyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Daha bunun gibi neler vardır. Sanat ruhu taşıyanlar çok uç noktada yaşarlar. Her şey basında görüldüğü gibi değil. Yani aşklar bile öyle değil. E, Yani her şeye aşıklar. Bir çiçeğe, köpeğe, kediye, her şeye. Ya, Nasıl söyleyeyim? ya, Nasıl anlatayım? ya. Her şeye yazılmış olabilir. Hiç yani bilinen gibi değil. Çok farklıdır. Ondan dolayı gerçekler yazılmayacağı için, yazılsa bile onların istemeyeceği için ileride şarkılar, Yıldız Tilbe'nin şarkıları her jenerasyon tarafından yorumlanacak, okunacak bence. Kalıcı olacaktır. Eserlerimle bilinmek, anılmak istiyorum, demek istiyorum. Ha, Aynen senin dediğin gibi. eserlerimle bilinmek, tanınmak istiyorum. Eserlerimle. Eserleriyle zaten kendisini çok seviyoruz ya. Yıldız Tilbe'nin benzeri yok ki. Hakikaten yani Sezen Aksu bir yana Yıldız Tilbe'nin üreticiliğinde Sezen Aksu çok şanslı. Etrafında her zaman kendi kurduğu bir akademi vardı. Yani ismi yok tabii akademi Evet. olarak da. Genç müzisyenler hepsi çok Tabii, yetenekli. tabii. Erkekler, kızlar, çok yetenekli insanlar. Evine gelip giden hep onlarla beraber üretti. Onlardan birer star çıkardı filan. Ama Yıldız Tilbe'de öyle bir çalışma görmüyoruz, değil mi? Hep tek başına Yıldız Tilbe. Tabii, Stüdyoya tabii. giriyor. Stüdyoda aylarca çalışıyor. Pat diye albümü o zaman tabii. Şimdi o albümler yok. 15-16 şarkı yok ama şimdi yine aynı şekilde üretiyor. Yine tek başına giriyor, bir şarkısını yapıyor, çıkıyor. Peki sevgili Sahne kariyerinde bile çok şeyler yaşadı Yıldız Tilbe.
İbrahim Tatlıses'le canlı yayında İbrahim Bey'in söyledikleri vardı biliyorsunuz. Ne ki özel hayatında da yaşadığı, kullandığı şey çok duyuldu biliyorsunuz. İşte ondan dolayı çok değişik bir hayata sahip Yıldız Silbe. Öyle uzaktan görüldüğü gibi değil. Çok değişiktir. Allah ona sağlık versin, uzun ömür versin. Amin. Hiçbir zaman gitmesin, bizimle beraber kalsın. O gitmesin ve yapılmaz, istemiyorsa da yapılmasın. Peki sevgili Onur Akay, demin Nelida Manzano'yu gördüm. Arjantin'den özel abonem sana selam söyledi. Bana merhaba dedi. Türkçe yazıyor sağ olsun, çeviriyor Translate'te. İspanyolcadan Türkçe'ye öyle yapıştırıyor buraya. Nelida Manzano, hola Nelida. Dilek Şenyurt burada mı? Almanya'dan, Frankfurt'tan özel abonem. Delfina burada mı? Delfina Dimasio Şili'den. Yusuf Dündar İstanbul'dan. O da yok. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel özel abonem. Peki katılınca onlar kendilerini belli ederler. Sevgili Onur Akay, sormayı unuttum. Leo nasıl? İyi mi? Leo iyi mi? Çok iyi Bilal abicim. Leo iyi mi? Burada oturuyor, beni dinliyor. Tamam. Dün gece rüyamda gördüm, kuşlarla kavga ediyormuş. Rüyama girdi. Senin kuşların da var ya. Ciddi söylüyorum bak. Onlarla kavga Evet. O kafes devrilebilir mi? Senin kafesin yüksekteydi. Devrilmez değil mi? Kuşların kafesi. Yüksekte ama kuşlara arası ben çok severim. Kuşun birinin ismi Theo, birininki Lady. 9 tane de yumurta yaptılar. Paylaşacağım zaten bugün Instagram'dan. Dün onları böyle Leo da yanımda çekimler yaptım. Bugün de temizledim onları. Çok onlarla ilgilendim. Böyle onlara değişik mamalar aldım. Yavru da besledikleri için Bilal abicim çok hediye gelmişti. Kabul ettim. Birdenbire yumurtlayınca yuva da almak zorunda kaldık. Şimdi bir tanesi büyüdü Eylül'de doğan. Şimdi 9 yumurtanın 4'ü çıktı. Diğerleri bekliyor. Bakalım. Hadi bakalım. Yani yavruları da anneyi de besliyor. Çok ilginç. Onları izlemek çok güzel ama. Harika bir şey. Benim rüyamda çok Leo'da benim rüyamda da kuşlar Leo'yu gagalıyordu. Senin kuşlar. Allah Allah dedim zaten ya. Bak. O çok böyle konuşuyor erkek olan. Kafese yaklaşınca Leo'nun burnunu ısırıyor erkek kuş. Bunun için de hemen kaçıyor Leo. Bayağı da böyle tabii demir oraya şey yapamıyor kafesin. Ama burnunu gagasıyla ısırıyor hemen. Korkmuyor Leo'dan. Çok güzel. Peki hayvanseverleri ilgilendiren bir haberle devam edeyim. İlginç bir haberle. Herkesi ilgilendirir, çok matrak. İstanbul'da boşanan bir çift boşanma protokolüne kedileri için nafaka ve velayet maddesi ekledi. 2 kedinin velayeti kadına bırakıldı. Koca boşandığı kocası kediler için 3 ayda bir 10.000 lira nafaka ödeyecek. Hiç böyle bir şey duymamıştık. Hiç duymadım. Makası yani. Herhalde kadıncağızın durumu iyi değil. Kedilere bakmak için sen çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Onlara da, kadına da nafaka bırakıyordur mutlaka. Kanunen kadına da veriyordur. Kedilere Tabii. de. Allah Allah. Güzel bir çok şey ilginç. ama ya. Ha, çok güzel bir çok şey. güzel bence. Artık sadece çocuklar değil, eşler değil, patili aile bireyleri de var, değil mi? Çok güzel bir şey. Harika bir şey ya. Çok hoş. Ve nafaka ücreti her yıl enflasyon oranında artırılacakmış. Bu da Allah Allah, tabii, harika. bu da var Kedi sözleşmede. nafakası. Ama şimdi Bilal abicim, önceden de mahkemede boşanan, ayrılan çiftlerin köpeği veya kedisi olunca velayeti kime verilecek diye mahkemeye girerdi, değil mi? Vardı. Yani isteyen çiftler olmuştu, böyle mahkeme karar verse filan diye dava konusu, yani boşanma süresinde tartışılmıştı. Sinan Akçıl mesela evlendi ve ayrıldı ya,
Sinan Akçıl. Ayrıldıktan sonra köpeği istedi, biliyor musun? Ben çok özledim Tabii, onu. Ben çok özledim onu dedi. Bende kalsın filan dedi. Çok istedi ama köpeğin sahibi olan eski eşi olmaz dedi. O benim köpeğim, vermem dedi. Böyle bir sürtüşme yaşanmıştı. tabii. Evlat gibi olur. Biriler de var benim bildiğim ünlü isimler içinde e, sevgililer. İsim vermeyeyim. E, Köpekleri vardı. Uzun süre birlikteyken almışlar. Birlikteyken. Uzun Evet, sürede aynı evde yaşıyorlardı. Çocuklarında e, mesela resmi evli değillerdi ama ayrıldılar. Fakat e, her hafta sonu köpek şey onda bir hafta onda sürekli hafta sonları birbirlerine köpeği götürdüler. güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Evet, Sevgili Onur Akay'a soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili Onur Akay'daki bilgiler ne? Biraz sonra Onur Akay bu soruya cevap verecek. Onur Akay'ın açıklamasını ben de merakla bekliyorum dostlar. Ozan Güven biraz önce basın toplantısı düzenledi. Oyuncu Ozan Güven ve evet, e, eski sevgilisini 2020 yılında darp ettiği için mahkeme, yıllarca süren mahkeme sonuçlandı ve 2 yıl 3 ay hapis cezası evet. aldı. Silahla kasten yaralama. Burada abajur, evdeki abajur, vurduğu Silah, abajur silah sayıldı. Bu iki yıl 3 ayın çok önemli bir kısmı şeyden sayılıyor, denetimli serbestlikten sayılıyor. 45 gün kalıyor. 45 gün açık cezaevinde hapis yatacak. Ve hapse girmeden evvel de basın toplantısı düzenledi Onur Akay. Ben dedi e, evet. konuşamamanın da çok zor olduğu bir 5,5 yıl yaşadım. Bunu niye yaşadım? Sadece bir kadını sevdim ve onunla beraber olmak istedim diyor. Ve basın toplantısının devamında da beni çok şaşırtan bir söz söylüyor. Tüm kadınlardan özür diliyorum ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım diyor. Bu dövdüğü eski sevgilisi için senden özür dile. Ama bunu söylerken de yüz ifadesi falan böyle çok kötü, çok sert, agresif. Yani ya bu cezayı kim verdi ya? Bu cezayı sen vermedin, ben vermedim. Hasan Aga vermedi, kahvede oturan insanlar vermedi. Bu cezayı Türkiye'nin e, adalet sistemi verdi, mahkeme verdi yani. Ve Onur Akay bu kavga olayı olduktan sonra kadın savcıya şikayet ettikten sonra e, daha önce dayak yedikten sonra kadın doğru gidiyor devlet hastanesine, darp raporu alıyor. Gözü şiş, kollarında şişlikler, vücudunda darbeler. Yani o darp raporunu kimse kimseye bedava şey olsun diye vermez, laf olsun diye vermez. Bu hala yani Ozan Güven tuhaf tuhaf bu konuşmalar filan, yani o tutukluluk ıslah olsun diye bu cezalar veriliyor, biliyorsun. Asıl amacı ıslah olsun. Suçlu yaptığı işten pişmanlık duysun ve bir daha böyle şeylere kalkışmasın. Topluma döndüğü zaman topluma uyum sağlasın her bakımdan. Ama yok kardeşim, yani ben hiçbir şey yapmadım diye lafı da var, biliyor musun? Ben kimseye Evet, evet, izledim. ne diyorsun? Ne diyorsun Onur Akay? Bilal abicim dediği ıslah olsun diye bu cezalar veriliyor ama bugünkü basın toplantısı işte yaptığı basın toplantısında hiç öyle olacak gibi değil. Daha kabul bile etmiyor hala. Yani karar kesinleşti ki mahkeme sürmüş, yapılmış. Hala oyunculuğu ne kadar iyiymiş. Ben onu yeni fark ediyorum. Pek takip etmiyorum kendisini. Bu basın toplantısında resmen bir oyunculuk yapıyor. Yani mimiklerinden bir kere duruşundan bazı açık
yanlış şeylerden bile anlaşılıyor yani ne kadar yalan. Ben hiç inandırıcı bulmadım. Kesinlikle. Açıklama sistemi çok yanlış. Bir kere kabul edip de bir şey yaptım, çok özür diliyorum dese, inşallah ben düzeleceğim, bana hak ettim ben bunu dese, vallahi insanların gönlünde daha başka, daha bile kötü olacak, ben eminim yani. İyicene büyük bir tepki alacak. Çıktıktan sonra da işleri sarsılacak. Daha da kötüye gidecek. Birçok sorunlar yaşadı. Çok. Projelerin hepsi iptal edildi biliyorsunuz o zaman duyulduğunda. Şimdi de artık geriye dönüş olmaz yani. Onun için zaten psikolojisi iyice bozulmuş ki açıklaması bile yani çok ilginç. Çok kötü buldum. Çok yani gereksiz bir açıklama. Basın toplantısı yapmaydı. Tabii çok daha iyiydi. Burada mahkemeyi de, savcıyı da, mahkemeyi de töhmet altında bırakıyor bu sözleriyle. Ya mahkeme yıllarca seni yargıladı. Sonra bir karar verdi. 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında kadını silahla yaralama suçunu işlediğin sabit bulundu. Deliller ve kadın ifadesi doğrultusunda. Senin avukatın buna itiraz etti. Bir üst mahkemeye istinafa başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi senin itirazını inceledi ve bu karar doğrudur dedi. Delilleri inceledi, ifadelere baktı, senin ifadeni dinledi. Bu karar doğrudur dedi. Daha ne yalanlıyorsun, daha ne ben bunu yapmadım, şunu yapmadım, bunu yapmadım. Nereye ne gidiyor? Ondan sonra da bazı oyuncular istenmediği zaman, işte izlenmediği zaman, halk tarafından sevilmediği zaman niye böyle? Neden kıymetimiz bilinmiyor? Neden değerimiz bilinmiyor? Senin dediğin gibi haksızlığını bir kere daha kendisi ifade etmiş oldu bu sözlerle. Bir de neler yaptığını da tek tek anlattı. Aslında bu kadar detay verdi ki ben yeni öğrendim yani bu kadar detayı. Her yaptığını güzel güzel. Aynen öyle ve onu anlatırken de vücut dilinden söylediklerinin samimi olmadığı anlaşılıyor. Kafasını diyor duvara vurmuşum diyor. Yok diyor ben onu merdivenlerden aşağı yuvarlamışım diyor. Kadıncağızın feveranları aklıma geldi. Olaylar yaşandığı zaman ifadesi aklıma geldi. Beni üst katta dövdü, merdivenlerden aşağı attı. İtti, attı. Kapıdan kaçarken beni yakaladı, kaçmama çıkmama müsaade etmedi filan diye ifadesi vardı kadının. Yazık ya yani. Bir insan durduk yerde böyle bir şey yapmaz yani, böyle bir şey. Gitmesini istiyordum da işte kapı açık falan demiş ifadesinde Bilal abicim. Evet. İşte ben inşallah ıslah olur diyorum. Hiç de öyle olacak gibi görülmüyor. Diyecek bir kelime bulamıyorum onunla ilgili yani. Çok yanlış şeyler. İnşallah son olur. Kadına şiddet, Ya. hayvanlara şiddet, herkese karşı şiddet. Yani erkeklere bile şiddet görüyorum, duyuyorum Bilal abiciğim. Oluyor. Yani evet, şiddet çok kötü bir şey. Ben hiç en sevmediğim şeylerden biri şiddet. İnsanlara karşı hakaret. Biz mesela magazin da şimdi yapıyorum. Magazin yazarlığı yapıyorum Bilal abicim. Belki hani anlatıyoruz. Bu özel hayatın bana mesajlar geliyor. İşte özel hayatın ihlali, bilmem bir şeyler hayranlar tarafından yazdığım yazılarla ilgili. Ama özel hayatın ihlali yerler var. O çok önemli görüntülerle ilgili yakalanan bazı şeylerde ama ünlü isimler söz konusu, merak var, merak ediliyor ve bu bir basınla ilgili bir şey, gazetecilikle ilgili bir şey değil mi Bilal abicim?
mahkeme bile öyle karar veriyor. Tabii. Tahammüllü olmak zorundadır yasaya göre ünlüler. Ünlü, E, tabii ünlü tabii, kişi herkesten, normal insanlardan çok daha tahammüllü olmak tabii, zorundadır. tabii. Benim kaç Kendisiyle mahkememe öyle sonuç geldi. Evet, kendisiyle ilgili yazılanlarda, kendisiyle ilgili anlatılan, basında, medyada anlatılan konularda daha tahammüllü olmalıdır. Özel hayatın sınırları elbette var. Gazeteci arkadaşlar zaten o sınırları biliyorlar. Bilmeyenler de tabii. davalık olduğu zaman zaten, davayı Öğreniyor. kaybediyor. Eee, Artık 6.30'da hava kararıyor vallahi. kararıyor Biz değil mi? Çanakkale'ye de yakınız. En geç bizim buralarda kararıyor. Akçay'da. Ben o kadar aydınlıktı ki ışığı yakmayı unutup oturdum. Karanlık oldu. Ama yok, pırıl pırılsın. Karşımda normal ışık var. Canlı yayın ışığı. He he. Ondan dolayı. Ama tabii karanlık böyle iyi görünüyor değil mi? Tabii, çok iyisin. Leo Korkmaz değil mi Leo? Leo Kork Yok, Leo Korkmaz. O hemen zaten burada kapısının önünde beni izliyor şu anda oturmuş. Peki kuşlara aydınlık bırakıyor musun gece yatarken? Onlara bir ışık bırakıyor musun yoksa karanlığa alışıklar mı? Karanlığa da alışıklardı ama şimdi yavru olunca gece yavruları da besliyorlar ya Bilal abicim. Aydınlat, Sürekli bağırıyor. Herhalde anladım, 2 saatte bir gece bile besleniyor. Onun için bırakıyorum. anladım. Sabah da geç oluyor. Hava geç aydınlandığı için Doğru. bırakıyorum. Anladım canım benim. Eee, sevgili Onur Akay, bu Taşacak Bu Deniz dizisi ilk hafta öngördüğümüz gibi 3. bölümde patladı reytinglerde, en öne çıktı, Evet, zirveye çıktı ve 80 haftadır birinci olan Kızılcık Şerbeti'nin yerine zirvede yerini aldı. Kızılcık Şerbeti'ni indirdi, tahtına çıktı. evet. Ya çok seviliyor bu dizi ya. Çok güzel bir dizi. Çok merak Sürüklüyor, ediyorum. sürüklüyor. Mutlaka geçen hafta da olmadı bazı işleri diye. Evet, Ama bu hafta başlayacağım yani yarın YouTube'daki bölümleriyle 1. bölümden çok merak ediyorum. Zaten sizden duydum ben Bilal abicim. Siz izlemişsiniz. Yayınımızda söyledim. Çok güzel bir diziyi izledim dün gece diye. evet, Sonraki haftada şarkılarından bahsettiniz. Hem Yunan hem evet. bilgilerimizi çok değişik verdiğini. Çok merak ettim müzikleri. Reklamlarda gördüm yani dizinin Tanıtıklı. tanıtım filmlerinde ve müzikler çok değişik. Tabii çok kısa duyabildim ama hemen aklıma sen geldin bir abicim. Kesinlikle izledim. Orada da böyle bir aşk var değil mi? Senaryo geri bir aşk varmış dizide. Var. Şimdi derin bir hikâyesi var. Eleni, Yunanlı, bir anne babadan dünyaya, geldi, diyebiliyor belli bir yaşa gelinceye kadar. Yunanistan'da büyüyor. Tıp fakültesini okuyor orada Atina'da. Sonra buna, mezun olduktan sonra Yunanlı anne babası diyor ki senin annen baban gerçekte Türk diyor. İşte, Trabzon'un şu köyünde onlar diyor. Ondan sonra biz seni evlatlık aldık diyor. Bu çok şaşırıyor. Türk pasaportu da çıkarıyor. Hem Türk hem Yunan pasaportu. Ancak, Türkiye'ye gelip annesini babasını bulmak istiyor. Bunun için geliyor Trabzon'da annesini babasını aramaya. Şu anda onlarla görüşüyor dizinin içinde ama farkında değil. Onların anne ve babası olduğunu farkında değil. Babasıyla kan çekiyor. O kadar yakın ki kolluyor onu babası, şeyde, köyde. Avayaman diye 19 yaşında bir kız, geçen hafta da konuşmuştuk. Eleni'yi oynayan kızın bu ikinci dizisi ama birinci dizisinde çok az bir rolü varmış zaten. Başrol falan değilmiş. Bu dizide 1. dizisi sayılır bu dizisi.
O kadar yetenekli ki kız. Çok güzel bir kız bir kere. Dram da bu dizide dram da var, komedi de var, her şey var. Drama da çok yetenekli, komediye de çok yetenekli Ava Yaman. Yüz ifadeleriyle, mimikleriyle bu karakterin utangaçlığını filan öyle güzel oynuyor ki, yansıtıyor ki karakterin içine girmeyi başarıyor. Çok yetenekli bir çocuk. Geleceğin yıldızı eee, olabilecek kapasitede iyi oyuncu. Eee, Diziye başladığı zaman 8-9 bin takipçisi vardı. Şimdi bugün baktım 125 bine çıktı takipçisi. Allah yolunu açık etsin. Çok sevildi Ava Yaman. Rol arkadaşı Oruç karakteri. O da çok başarılı bir oyuncu. Oruç'la Eleni'yi birbirlerine yakıştırıyorlar. Gizliden birbirlerine böyle bir elektriklenme var. Hashtag Orel dönmeye başladı X'te, sosyal medyada. İkisinin aşkı sosyal medyada konuşulmaya başladı. Bu çocuklar Evet, çok güzel. evet, Bilal öne abi, çıkarlar. Kızılcık Şerbeti fanları hatırlarsınız her zaman birinci sıradaydı Yalı Çapkını. Afra Tabii, Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birlikte. evet. Birdenbire Yalı Çapkını belli bir süre işte bu senaryodaki hatalar nedeniyle Yalı Çapkını izleyici kaybedince, kan kaybedince birinci sıraya birden işte. O zaman çok sevilmişlerdi. İşte yani bir dizi çıkıp onu geçiyor. İşte böyle. Her de böyle değil mi? Öyle. Her şey Kimse orada her zaman duruyor. Yani kolay değil. Mutlaka biri geliyor yerine. ve Kızılcık Şerbeti tabii 4. sezon. Artık yoruldu Tabii yine de çok iyi. senaryo tabii senaristler değişiyor, yoruluyorlar, senaryo yoruluyor, yeni bir şeyler. Hep böyle artık işi şeye vurdular. O ona ihanet ediyor, o ona ihanet ediyor. Çetrefil ilişkiler filan. İnsanlar İşte da zaten sıkıldı biraz insanlar yani Kızılcık tabii Şerbeti. tabii. Ama bu diziyi bak bazı sinema filmlerine gidersin sinemaya. Film başlar. O 2,5 saatin nasıl geçtiğini anlayamazsın. Bir bakarsın son yazmış. Bu dizi de öyle biliyor musun? Taşacak bu deniz. Evet. Yani harika. Hemen İçine çekiyor izleyeceğim. seni. İçine çekiyor seni. Harika bir atmosfer. O Karadeniz'in köyleri zaten. Olayların geçtiği yerler. Oyuncular, oyunculuklar, şarkılar her şey çok güzel ve bizi Yani şimdi bari en iyisi dizide yaşayan yeni oyuncularımızı bir şöyle altına alayım Bilal abicim. sen Gözaltına alayım. neler bulursun. Yani magazinde gözaltı farklı tabii. Yani Evet. her an araştırmalarımda olsun. Ajanlarıma bir söyleyeyim bakalım. Gerçek aşklar nasıl? Aralarında bir şey var mı veya gerçek hayatta başka aşk var mı? Başlıyorum yarından itibaren araştırmaya. Çok güzel, çok güzel. Yusuf Dündar merhaba özel abonem bir selam verdi bize. Özel abonem Yusuf Dündar İstanbul'dan hoş geldin yayınıma. Merhaba kardeşim. Onur Akay'la konuşmaya devam ediyoruz. Magazin dünyasında yaşanan Bilal abicim yazmışlar. Şimdi ben hem okuyorum konuşurken, sizi dinlerken. Neden Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir haberlerini en sona bırakıyorsunuz diye. Nedenini söyleyeyim. Mesela az solistler de hep çıkardı sahneye. Burada da reytingli kişiler magazini de izlerseniz mesela magazin programlarını da yıllardır sona bırakılır ve az sonra diye değil mi programın seyirci programda tutulur. İzlenmesi sağlanır. Demek ki Afra ve Mert Türkiye'nin en reytingleri zirvedeler ki en sona koyuyoruz her zaman. Evet, yeni diziler de çıksa, yeni ikili başroller de ortaya çıksa, yıllarca zirvede
onlar kalacak. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in Tabii. yeri kolay kolay dolmayacak. Dolayısıyla magazin programlarında da en çok izlenen bölümler onların isminin geçtiği bölümler. Dostlar az kaldı. Az kaldı. Yusuf Dündar diyor ki bu arada onu da ekleyeyim. Yusuf ağzın bal yesin kardeşim çok haklısın. Bu dizi diyor taşacak bu denizin reytingi daha da yükselecek diyor. ABC 1'de ABC 1'de 980 civarında ona yaklaştı. Total yine çok yüksekti. AB yine çok yüksekti. Üçü de ona yaklaştı. Ama Yusuf diyor ki daha da yükselecek. Rekoru bu sene bu dizi kıracak diyor. Aynen katılıyoruz kardeşim Yusuf. O zaman Hande Erçel dizisi de rakibi aynı günde. Hande Erçel dizisi mi var Bilal abicim? Ben bakamadım bugün ama dün dizi sanki bölümü yayınlanmamış diye duydum. Ama doğru mu? Yayınlanmadı. Evet. Dün yayınlanmadı çünkü yönetmeni değiştirmişler. Değiştirdiler 3. bölümde yönetmeni. Senaristi de değiştirdiler. Gelen yeni yönetmen yedek bölümden kırptı. Bir bölümü öyle oluşturdu hızlandırmak için. Anladım. Değişiklik yaptı. Elde yedek bölüm kalmadı. Senarist de yeni geldiği için yeni yazmaya başladı. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Yetiştiremediler. Diziyi de yayından kaldırmak istemiyorlar. Çünkü Hande Erçel'den dolayı yurt dışı satışlarının olduğu söyleniyor dizinin. Tabii. Ve daha da yurt dışına daha da satmak için diziyi çekip yayınlamak istiyorlar ki yurt dışında iyi iş olsun ama zor ya. Taşıma suyuna değirmen dönmez. Olmadı yani. Bilal abicim, Olmadı. aynen öyle. Olmadı. Artık çok zor. O dizi taşıyacak Karadeniz geçmesi imkansız. Artık o aldı götürdü. Kızılcık şerbetini de kulladıysa hayırlısı diyelim. Aşağıya yazıyorlar. Onur abi bugün keyifsiz diyenler var çok sayıda. Yok canım. Öyle değilim. Yok. Sadece bugün 6.30'da kalktım. Çok erken kalktım Bilal abicim. Dün de geç yatmıştım. Erken kalktım. İşte biraz işlerim vardı. Böyle yazılar. Bazı hazırlayacağım şeyler vardı. İşte kuşlarla ilgilendim. Leo'yla eğlendik falan. Bayağı erken kalktım. Onun için öyle görmüyorumdur. Yoksa hiçbir keyfim yerinde. Hiçbir sorun yok. Çok güzel. Çok güzel. Kötü haber mi verecek acaba diyorlar. Hadi o zaman daha fazla bekletmeyelim. Elimizde konuşulacak başka haberler de var ama izleyenlerimiz ısrarla Afra ve Mert'i konuşmamızı istiyorlar. Tabii. Abi dizisinin bir bölümünün çekildiği söyleniyor. Bir bölüm çekildiği söyleniyor abi dizisi. O zaman eli kulağındadır yayın için. Herhalde Kasım'ın ilk haftası yayına girecek ama daha tanıtım da dönmedi. Belki ikinci hafta yayına girer. 2 bölüm çekilmesi gerekir değil mi? Elde bölüm yedek olması lazım. Mümkünse 2 paket olması lazım. Evet. Ama bir bölümünde çekildiği da olabilir. Sete çıktığı haberi pek gelmedi ama. Bunu biraz gizli tutuyorlar. Bak günlerdir 15 gündür falan setten hiçbir şey sızmıyor. Diziyle ilgili hiçbir şey sızmıyor. Evet. Abi dizisiyle ilgili hiçbir şey yok. Afra Saraçoğlu'nu da bugün köpeğini gezdirirken gördük bir paylaşımda. Onunla ilgili bir şey anlatacağım zaten biraz sonra. Hadi ben sözü sana bırakayım o zaman. Bilal abicim geçen yayınımızda yani pazartesi yapamamıştık benim bir programım ile Perşembe yaptığımız 2 gün önceki yayınımızda bir kaynaktan böyle biraz olumsuz şeyler duyduğumu söylemiştim. Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı ile ilgili. Fakat o kaynağa çok güvenmediğimi söylemiştim. Asıl kaynağıma da ulaşamamıştım canlı yayına ve canlı yayına girmiştik. Ondan dolayı söylememiştim o kaynağın bana neler söylediğini. İyi ki de söyledim. Çünkü hiçbir sorun yokmuş. Aşkları gayet güzel. Gayet iyi bir şekilde devam ediyormuş. Ben öğrendim. Yoğun çalışıyorlar.
Birbirlerini zor da görseler diyorlar tabii ki. Zaman zaman Arnavutköy'de, zaman Sarıyer'de buluşuyorlar. Ve şöyle bir şey var. İşte Nagi'nin aynı zamanda Mert'in köpeğinin de veterineri. Ne güzel. Aynı zamanda Leo'nun veterineri. İstanbul'daki. Çok güzel. Bölgenin biliyorsunuz böyle bazı veteriner olur. Çok da değerli. Evet. Her yerde işte. Herkes kendi bölgesindekine. Bölgeye göre fiyat da değişiyormuş değil mi Bilal abicim? Onu da yeni öğrendim ben. Değişir. O gün insan muayene ücreti gibi, hayvanların da muayene ücreti. Fark yok yani. evet. Evet. O küçükken 6 ay İstanbul'da, 6 ay Akçay'daydı hep. Annem daha çok hep 6 ay İstanbul'da olduğu için artık İstanbul'un yoğunluğuna girmiyor. Hep Akçay'da bulunmak istediği için Leo İstanbul'daki veterinere uzun zamandır gitmiyor. Daha Anladım. çok burada kalıyor. Benim İstanbul'daki işlerim zamanında ben de tabii onu yapıyorum yani götürüp getirmek, yol şeyi falan. İyi. Orçun da olduğu için Orçun tabii bana çok düşkün. Hiç 24 saat ayrılmaz yanımdan. Ne güzel. Ama Orçun'a da Halil'e de çok düşkün. Tabii Bilal abicim veterinere birlikte gitmişler. İkisinin de köpeğinin kontrol, parazit aşıları yapılmış. Tabii Afra Arnavutköy'e döndüğü için eve orada basının bulunduğu yer vardır Bebek'te. Orada Evet. bilirsiniz. Evet. Yakalanmış. Mert Sarıyer'e götürdüğü için köpeği yakalanamamış. Demişler. Orada Evet. ayrılmışlar. Mert Sarıyer'e tabii Aynen. köpeği eve götürüyor. Veteriner dönüşü. Evet. O bir veteriner dönüşü demek. O video, o fotoğraf Afra Saraçoğlu kucağında köpeğiyle. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Ben de merak etmiştim. Kucağında köpekle ne yapıyor diye o sahilde. Çok şimdi yazıyorlar aşağıda. Evet. Çok sevindiklerini yazıyorlar. Ya arkadaşlar ne olur yani kötü haber gelecek diye endişe etmişsiniz. Ben bu kadar sizin üzüldüğünüzü bilmiyordum Allah aşkına ya. Bilseydim valla dün ya da evvelsi gün Onur'u bağlardım telefona. Bu açıklamayı telefonla da olsa alırdık kendisinden. Çok üzülmüşler sen kötü bir şey söyleyeceksin diye bugün. Hani Evet. geçen gün bahsettim. Evet. Yani biraz korkmuştum acaba kötü bir şey mi var diye ama yokmuş. Sadece yoğunlukları var. E, ayrı çalışmaları var. Ondan dolayı setler çok uzun biliyorsunuz Bilal abiciğim. Çok. Okuma provaları olsun, çalışmalar öncesi, sonrası, sete çıktıktan sonra daha da zor. Onun biraz görüşmeleri kısıtlanıyor. Sürekli bir arada olamıyorlar. Ama ayrılıkları olmasa kavuşmaların tadı olmaz değil mi? Olmasın. Onlar hiç ayrılmasınlar. Onlar hep beraber birlikte olsunlar. Çok mutlu olduk diyorlar. Onur Bey çok mutlu olduk diyorlar. Şebnem hastaları olduk diyor Şebnem. Bu arada Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisinden Disney Plus'ta oynayan diziden 2,5 milyon Evet. lira aldığı yazıldı. Haftada 2,5 milyon lira aldığı yazıldı. Ben bunun çok daha fazla olduğunu duymuştum. Mert Ramazan Afra'nın da Demir'i 2,5 milyon yazıldı Bilal abicim yanlış. yanlış. 3,5 milyon Afra. 3,5 milyon. Evet. Mert Ramazan Demir'in de 4 milyon aldığını duydum. Mert Ramazan Demir Doğrudur. özel bir oyuncu. Çünkü bu Netflix'teki bu Metruk Adam dünya çapında böyle büyük ses getirince yine dijitaldeki bir dizi gel bize dizi yap. Dijitaldeki bir platform. Mert Ramazan Demir dediği zaman Mert'e Türkiye'deki öne çıkan erkek oyuncularla aynı ücreti teklif ederse Mert oynamaz. Zaten menajeri oynatmaz. Yani sen Tabii. Çağatay'a verdiğin, Kıvanç'a verdiğin parayı Mert'e teklif edersen Mert şu anda Türkiye'de kimsenin yapamadığı bir başarıyı yakaladı Metruk Adam'la.
Yani Dünyada yakaladı bir de. Dünyada da dünya yani. çapında yakaladı. Sen burada diğer Tabii. Türk oyuncularla bir tutamazsın, yapımcı olarak oynamaz. Niye oynasın 2,5 milyon liraya? Adam 4 milyon liraya hak ettiğini düşünerek. Nasıl Afra Saraçoğlu'na 2,5 milyon teklif etti Onur Güvenatam. Pera dizisi Onur Güvenatam demişim. Pera dizisini kim? Ya Evet. aklım Pera'ya gitti. Neydi o şimdi Afra'nın oynayacağı dizi? Abi. Şey, Abi için abi. abi için 2,5 milyon teklif etti, kabul etmedi. Ne zaman 3,5 milyona çıktı? Tabii. Afra okey dedi. Onun için bu Hem de nasıl Bilal abicim? Orada bir şey var. Demişler ki 3,5 milyonla başlasın. Reytinglere, gidişata bakalım. Kenan İmirzalıoğlu ile aynı ücreti bile verecek. Belki birkaç bölüm sonra. verirler, zaten Afra için izleyecek insanlar. Kenan İmirzalıoğlu'na saygımız sonsuz. Ancak bir gerçek, Afra Saraçoğlu şu anda yıldız. Yıldız üstü yıldız. Mert Ramazan Demir de Tabii. öyle. Ve o haberde bir eksiklik var. Mert Ramazan Demir'in 2,5 milyon aldığını söyleyen haberde söyledi. Zaten ücretin az olduğunu söyledik de, doğru olmadığını söyledik de, ayrıca Mert Ramazan Demir %25 yurt dışı satıştan pay istedi ve verildi kendisine. Yurt dışına dizinin satışından. Bir de böyle bir gerçek var. Bilal Yani abicim bizim 3,5 dediğimizi duymamışlar. Hangi editör veya gazeteci yazdıysa Kenan İmirzalıoğlu'nun aldığı ücreti de size sanıyorum. evet. Değil mi? Evet. İlk biz söylemiştik. Burada konuşmuştuk. Evet. 1,5 Evet. Ben de 3,5 milyon demiştim size. doğru. 4,5 milyonu sizden sonra basın yazdı. Ben bunun farkındayım. İşte bu devamını izlemeyenler 4,5 demiş. Ona da verseler ne kadar verirler? 2,5. İşte böyle yazıyorlar bazen Bilal abicim. Haber Evet. olsun diye. Haber olsun diye yazıyorlar. Bu arada tabii şu da bir gerçek arkadaşlar. Bakın Yalı Çapkını ikinci sezona kadar Yalı Çapkını bizlerin sevdiği Yalı Çapkını'ydı, değil mi arkadaşlar? Evet. Birinci sezon bizim sevdiğimiz Yalı Çapkını'ydı. İkinci sezonun ilk birkaç haftası fena değildi. Ondan sonra şunu söylemeye çalışıyorum. Yalı Çapkını'ndan bu yana kaç ay geçti? Bir sene 3. sezon desek 7-8 ayda bittikten sonra geçti. Hala onlar kadar insanları, toplumu, milleti kendisine hayran bırakacak bir çift başrol çıkmadı. O kadar dizi çekiliyor. Çıkmadı. Belki 30 tane daha yeni dizi başladı onlardan sonra. Hala onlar gibi bir şahane bu oyuncular, bu başrol harika, bu ikili. Bunların peşinden gidelim diyeceğimiz bir Taşacak Bu Deniz dizisindeki o iki oyuncuyu konuşuyoruz. Oruç ve Eleni karakterlerini konuşuyoruz. Bakalım daha yeni onlar. Dizi de yeni. Öyle olabilecek mi? Göreceğiz ama yok, başka yok yani. Yok. Evet, Seyfer gelmedi. Seyfer bir efsane. Bir efsane yok. Tabii bir efsane. Afram da efsane oldu ama. Seyfer'le birleşti. Afram oldu. Çünkü Afram da öyle oldu. Evet. Çok da böyle güzel de bulmuşlar değil mi? En güzel fan ismi bir de Afram. Afram, benim Afram gibi. Evet. Şimdi ben Afram yazıyordum eskiden. Daha bilmeyenler şimdi herkes öğrendi ama Afra Saraçoğlu'nu seviyorsunuz da yazınızda Afram diyecek kadar yazmış diyenler vardı bana. Ben fana hitap ediyorum aslında ama Evet. bilmiyorlardı. Evet. Kim bilir, olabilir de belki. Yani Ben de evet o kadar seviyorum onları demiştim. doğru söylüyorsun. Ve bu çocuklar bu Yalı Çapkını'ndan sonra şu geçen kısa sürede yaptıkları her işte yine zirvede oldular. Yani Tabii. ikisi de yaptıkları her işte
Böylelikle kendi kariyerlerinde ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiler bize. Ne kadar hak ettiklerini, Yalı Çapkını'ndaki başarıyı nasıl hak ettiklerini, boş yere olmadığını gösterdiler bir de bize. Bu da çok güzel. İşte antilerin çekemediği asıl bu zaten. Ya bunlar ne yapsa Tabii. tutuyor. Bunlar hangi işi yapsa tutuyor. Bunlar ne çekse, tanıtım dizisi çekiyor Afra Saraçoğlu. Türkiye'nin en önemli oyuncularından, erkek oyuncularından biriyle oynuyor. O erkek oyuncudan çok Afra Saraçoğlu beğen alıyor. Afra Saraçoğlu paylaşılıyor. Afra Saraçoğlu konuşuluyor sosyal medyada. O Tabii. buradaki erkek oyuncu Engin, neydi çocuğun adı? Yıllarca yemiş yutmuş Türkiye'de dizileri. Kimlerle Güney Amerika'da falan rekorlar kılmış, ödüller almış. Prodo ödülünü almış. Tuğba Büyüküstün'de oynadığı dizi reyting rekorları kırmış filan. Engin. Ama Afra konuşuluyor ondan çok. Öbür taraftan kötü bir senaryo, kötü bir kurgu, kötü bir montaj. Mert Ramazan Demir, Metruk Adam. O kadar kötü bir filmde yıldız gibi parlıyor ve bütün insanlar filmi izliyor, göklere çıkarıyor filmi. Bu Mert'in kişisel başarısı elbette. İşte bunları çekemiyorlar. Tabii. Ben Afra Saraçoğlu'yla yan yana geldiğimde bir de işte artık öyle bir fanlarınız var ki dedim. Yani böyle bir şey görülmedi dedim. Yani bugüne kadar. Ben bile sallanıyorum Instagram'da. Seninle yazılar yazdığım için, sizinle, Mert'le ikinizle ilgili yazılar yazdığım için. Yani gencecik çocuklar öyle bir hayranlar size, aşkı, başlıkları bile değiştirtiyorlar. Yanlış. Vallahi dedim artık bir el ele çıkın, onları kanser edeceksiniz dedim. Gülmeye başladı herkes. Öyle bir şey demiştim. Şimdi birden aklıma geldi. Yani artık bir o kaldı değil mi Bilal abicim? Artık şöyle bir rahat rahat çıkmaları el ele. Yani tabii evlensinler de inşallah ama zamanla bakalım. Şimdi kariyerine yani daha çok ön planda önem veriyorlar. Aynen öyle. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum. Yine renk kattın. Yine çok güzel konuştuk. Eksik olma güzel kardeşim. Sağ olasın. Ben de çok mutlu oldum. Bütün izleyicilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Afran fanlarına. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın da güzel bir pazar geçsin inşallah. Pazartesi günü de bakalım ne olacak bir gün aradan sonra. Belki yeni özel bilgilerle yine Bilal Özcan buluşuruz. Sevgilerimle efendim. İnşallah, inşallah. Sevgili Onur Akay'la pazartesi günü inşallah yine bir arada olacağız. Ben yarın Allah izin verirse yine sizlerle buluşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onurcuğum öpüyorum seni. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.